Hissi kablel vuku serisine başladık. Çok önemli mesele. Belki bu kelimeleri bardakların üzerinde etiket, buzdolaplarının üzerinde mıknatıs şeklinde gördüğümüzden dolayı fonetiğe hoşumuza gidiyor gibi. Ama öyle değil. Hayatın içinden, hatta birçok şeyden daha fazla hayatın içinden öğrenmemiz mecbur olan bir mesele aslında. Neden? Başımıza gelen bir olayı okumak insanın üzerindeki birçok stresi alan bir mesele. Öyle değil mi? Eğer okuyamazsak, üstüne bir olay daha yaşarsak, bir musibet, bir bela daha yaşarsak, bunlar üst üste birikip arttıktan sonra insan problem yaşıyor psikolojik olarak. Ve bunları okuyamadığından dolayı kaldıramaz hallere geliyor. O yüzden bizim hayatımızda bela ve musibetlerin okunmasının bir önemi vardır. Doğru mu? Bu işlerde de fena değilizdir. Bir ortalama seviyelerdeyizdir. Yani ben zamanında anneme babama vefasızlık ettim. O yüzden şimdi çocuğum bana bunu yapıyor. Yani bu bağlantıları kurabiliyoruz. 10 yıl önce adamın birinin ahını almıştım. Bugünkü ticaretimdeki problem bu yüzden. Doğru mu? Gençliğimde birisini çok incitmiştim. O yüzden şimdi huzuru bulamıyorum. Değil mi? Bu tür lineer bağlantılar hayatımızda var. Yani bela ve musibetlerin okunma meselesi bizim hayatımızda biraz yeri var. Peki bela ve musibet olmayan olayların okunması önemli değil mi? Onlar da çok önemli. Demek ki genel çerçevede bizim olayları okuyup oradan Allah Azze ve Celle'nin muradını anlama meselemiz çok önemli mesele. Yani aslında tevhid meselesi işliyoruz. Anlatabildim değil mi? Başta biraz kelime romantik bir kelime gibi geliyor. Ama bence işe o pencereden bakmasak daha iyi olur. Çünkü hayatımızın içinden bir mesele. Olayların anlamlandırılması ve sadece bela ve musibet olan olayların değil, genel bütün olayların anlamlandırılmasına ihtiyacımız var. Peki olay değil de hislere geçsek acaba? Hislerimi de anlamlandırmam lazım mı? Yani haberci hisler var mıdır? Ben şimdi bir anda hüzünleniyorum. Size çöktüğü oluyor mu? Bir anda bir öfke size geldiği oluyor mu? Bir anda anlamsız bir sevinç. Hatta bu cümle kalıbıdır değil mi? Anlamsız bir sevinç. Acaba gerçekten anlamsız mı? Yani bu haberci hisler gelir bir anda insanın içerisine ve bunlar bir şeylere haber verir aslında. Biz bu noktada hisleri okumalı ve buradan da Allah Azze ve Celle'yi anlamamız gerekiyor. Yani neden böyle bir hissi bana gönderdi diye. İşte bu haberci hislerin başında gelen hisse hissi kablel vuku deniyor. Yani bir olay olmadan önce hissetmemi sağlayan hisse hissi kablel vuku deniyor. Biraz örnekleyeyim kafamızda otursun diye. İlk örneği tekrar etmek istiyorum. Önemli. Bir olay olacaktır. Ben o olayı olmadan önce hissediyorumdur. Hissi kablel vuku oluyor. Ya da başka ne diyebiliriz? Kalbimden tam Ali'yi düşünüyorum. O an Ali'nin beni araması olayı. Değil mi? Yani benim onu hissederken onun beni araması enteresan bir mesele. Bir yere gidiyorum. Ben burayı daha önce gördüğüm hissi oluyor bende. Bir insanla tanışıyorum. Ben bu insanı daha önceden tanıyorum hissi oluyor bende. Aslında buna biraz dejavu diyorlar ama dejavu değil, bu da hissi kablel vukudur. Ya da çoklarının yaşadığı bir olay. Arkadan biri bakıyor gibi hissedersin. Bir dönersin gerçekten de bakıyordur. Halbuki ne sesini duymuşsun ne de onu görmüşsün. Ama onun baktığını anlayabiliyorsun. İşte bu evrensel latifeye Batı'da 6. his diyorlar. Bizde ise buna hissi kablel vuku diyorlar. Peki nasıl gerçekleşiyor bu hadise? Normalde bizim bedenimiz hayvani bir hayat yaşıyor. Yani sadece anı yaşayabiliyor değil mi? Nefis hayvani hayat yaşıyorsa anda hapis demektir. Ama bizler biraz şu tevhid derslerini iyi okuyabilsek, hayat mertebemizi arttırabilsek, hayvan hayatından kalp hayatına geçebilsek, kalp 3 gün evveli 3 gün sonrayı da ihata edebiliyor. Biraz daha o tevhid mertebesinde yukarı çıkabilsek, bu sefer kalp hayatı değil de buyurun, ruh hayatını yaşayabilsek, ruh zaman ve mekan ile kayıtlı olmadığından dolayı ruhu işitmeyi başarabilsek, ruhun içindeki alemde 3 yıl öncesi, 3 yıl sonrası da içerisinde mevcuttur. Demek ki hayvan hayatı yaşayan birisindeki bu hisler düşük olacaktır. Kalp hayatı yaşayan birisi 3 gün sonra alacağı güzel bir haberi ruhta ve kalpte 3 gün diye bir kavram olmadığı için 3 gün önceden mutluluğu ile bunu hissedebilir. Ne diyoruz buna? Hissi kablel vuku, yani o güzel olay gerçekleşmeden önce sen bunu hissedebiliyorsun. Daha üstte tevhidin mertebeleri artaraktan ruh hayatı yaşayabilen birisi 3 gün değil 3 yıl sonra gelecek bir felaketi 3 yıl önceden ruhunda hissedebilir. 3 yıl sonra İslam'a bir darbe gelecek hissediyorum ve şimdiden içim daraldı diye bunu aleminde yaşayabilir. İşte bunlara biz buyurun hissi kablel vuku diyoruz. Oturdu mu beden hayatı, kalp hayatı, ruh hayatı. Beden hayatı, kalp hayatı, ruh hayatı.
Said Nursi Hazretleri gibi insanların hayatında da böyle hissi kablel vuku ile ilgili çok enteresan bahisler vardır. 10 yaşlarında Üstad Hazretleri'nin hayatında bazı hisler var. Cesaret olarak kendini gösteriyor. 10 yaşında. Yani enteresan bir cesareti var ve diyor ki ya bende bu cesaret niye var diyor. Bunu yorumlayabiliyor mu o gün? O gün yorumlayamıyor. Aynı olayı bu sefer köyünde görüyor. Ya tamam bizde bir cesaret var da bizim köylüler de Fatih gibi yani memleketleri fethetmiş adamlar gibi. Bunlarda da inanılmaz bir gösteriş var. Bu nedendir onu da anlayamadım diyor. Üçüncü olarak nahiyelerini düşünüyor. Nahiye köylerden oluşan öbek değil mi? Ya bizim nahiye de ilim fabrikası gibi çalışıyor diyor. Bu nahiyede ilim meselesi varken civar köylerin hiçbirisinde, civar nahiyelerin hiçbirisinde böyle bir ilim şenliği yok diyor. Neden böyle enteresan bir durum vardır diye 10 yaşından beri düşünüyor Üstad Hazretleri. Tekrar etmemi ister misiniz? 10 yaşında kendisinde inanılmaz bir cesaret ve insanlara karşı minnetsizlik 10 yaşında var. Normalde 10 yaşında çocukta olur mu bu? Gel abim sana bir gofret vereyim dersin. O da gelip gofret alır. Üstad kimseden bir şey almıyor. Ve zengin bir ailenin evladı da değil Üstad Hazretleri. Ya diyor 10 yaşından beri bende inanılmaz bir cesaret ve minnetsizlik var diyor. Bunu anlamaya çalışıyor. Kaç yıl anlamaya çalışacak biliyor musunuz? 40 yıl. Birazdan söylediğim meseleleri Üstad Hazretleri 50 yaşında anlayacak. 40 yıl öncesinden ruha his veren bir hissi kablel vuku. Demek ki sadece 3 gün 3 yıl değil 40 yıl. 40 yıl öncesinden bak sen 50 yaşında böyle bir adam olacaksın. 10 yaşında da ona göre davran diye. Tabii akıl bunu anlamıyor. Öyle değil mi? Ruha his gönderen bir hissi kablel vuku. Çok enteresan olay. Ama şurayı anlatmam lazım mektubu okumadan önce. Üstad tek bir olaya şaşırmıyor. Buyurun. 3 olaya şaşırıyor. Önce diyor ki benim 10 yaşımdaki bu cesaretim, bu minnetsizliğim, bu hediye kabul etmemem neden? Anlam veremiyordum diyor. 11 yaşında mı anlayacak bunu? 50 yaşında anlayacak birazdan. Daha sonra diyor ki ya aynı hal bizim köyde de vardı diyor yani. Sanki şehirleri fethetmiş insanlar gibi bütün köylüde bir duruş var. Ben bunu da anlayamıyordum diyor. Sonra nahiyesine gidiyor. Orayı düşünüyor. Civar nahiyelerin hiçbirisinde böyle bir hal yokken bizim nahiyede ilim festivali vardı neredeyse. Yani seydalardan, şeyhlerden bir tanesinin talebesi münazarada birisini yense aylarca konuşulurdu. Bak ta o zamanların topraklarını, insanlarını düşün. Yani geçim derdi, sıkıntıları değil mi? Bunlar varken Üstad Hazretleri diyor ki ya civar köylerde hep geçim derdi, tarla derdi. Göçelim mi, taşınalım mı, düğün yapalım mı, evlendirelim mi? Ya şu hayvanlara nasıl bak? Ya bütün köylerde dert buyken Üstad Hazretleri'nin bulunduğu nahiyede ilim festivali var adeta. Bak gördün mü benim talebem münazarada yendi diye aylarca konuşuluyorlarmış. Üstad Hazretleri diyor ki ya bu 3 mesele 50 yaşımda anladığım Risale-i Nurların buralardan çıkacağını hissetmelerinden kaynaklı bir hissi kablel vuku olarak hem bana hem onlara verilmiş. Nasıl mesele? Enteresan değil mi? Aslında biz şu an sevki ilahi okuyoruz. Allah Azze ve Celle meyil ve niyetlerine göre bir kulun kaderini yazıyor. Ta çocukluğundan beri yazıyor. Çocukken senin anlam veremediğin nice özelliklerin 50 yaşında Allah Azze ve Celle seni istihdam edeceği sahaya göre ta içine yerleştirilmiş, ona göre sevk ediliyorsun. Nasıl olay? Olayı anlıyorsunuz değil mi? Aslında üst çatıda sevki ilahi meselesini konuşuyoruz. Allah Azze ve Celle birisine dinine hizmet ettirecekse dünyada var olma sebebimiz bu değil mi? Sahabenin olayı bu değil mi? Yani hangisi gerçekten Allah Azze ve Celle'ye hizmet etme meselesini ıskalamışlar? İşinden, gücünden, ailesinden dolayı. Gerçekten hangisi ıskalamış? Ya ben çok yoğunum cümlesini hangisinde duyduk? Hangisinin hayatında evden işe iştene ve bir ölüm tablosu izledik? Yani istisnai özel durumlar hariç genel tabloya baktığımızda biz böyle bir şey göremiyoruz. Demek ki Allah Azze ve Celle'yi razı edilecek o amellere hizmet demişler. O ıskalandığı anda hayatın çok manasız bir hale gelebiliyor. O yüzden aslında okuduğumuz mesele ne kadar güzel bir istihdam meselesi değil. Hayatın ta kendisini okuyoruz. Hatta bence var olma sebebimizi okuyoruz. Allah Azze ve Celle'yi razı edebilecek ameliyeler yapmayacaksam, köşe bucak nasıl razı ederim diye o mücadeleye girişmeyeceksem gerçekten benim varlığımın ne anlamı var? Gerçekten ne anlamı var? O yüzden okuyacağımız Hissi Kablel Vuku mektubu bence çok önemli bir mesele. Baştan bir cümle söyleyeyim ve mektubu okumaya başlayalım. Üstad Hazretleri 40 sene önce hissettiği bir hissi kablel vukuyu yani 10 yaşında 50'li yaşlarında anlamlandırıyor. Bunun içinmiş diye. Yani 40 yıl önce his var. Hem kendinde his var. Hem köyünde his var. Hem de nahiyesinde o hisler var. Ama anlamlandıramıyor değil mi? Ya neden böyle garip olaylar oluyor ki acaba? Yıllar sonra anlamlandırıyor ki
50 yaşlarında Risale-i Nur gibi bir eserin ortaya çıkmasının heyecanını 40 yıl önceden hem kendisi hem köylüsü hem de nahiyesindekiler hissi kablel vuku ile hissetmişler. Matematiği anlaşıldı mı olayın? Anlaşıldıysa buyurun okuyalım. Bismihi Subhanehu. Aziz kardeşlerim, Risale-i Nur'un zuhurundan 40 sene evvel geniş bir hissi kablel vuku, Bu kelimeler de özenle seçilmiş bence. Geniş diyor. Ya dar olsa ne olurdu? 3 yıl olurdu. Biraz daha dar olsa yani 3 ay önceninki olurdu. Ama 40 yıl önceyi içine alan bir hissi kablel vuku geniştir. Buyurun. acip bir tarzda hem bende hem bizim köyde hem nahiyemizde Anladınız mı? Hem bende, hem köyde, hem nahiyemizde 3 yerde tezahür etmiş, zuhur etmiş. Evet. şimdi bir ihtar-ı manevi ile kat'i kanaatim gelmiş. İhtar dediği ilhamın çeşitlerinden bir çeşit değil mi? İhtar demek. Sünüyat gibi, tülüyat gibi değil mi? Yani ihtar bir ilham çeşidi noktasında Allah Azze ve Celle'nin insan kalbine aniden gönderdiği mesaj gibi bir mesele. Hani biz hatırladım deriz ya, o aslında ihtar edildi manasıyla aynıdır. Sadece yanlış bilinen bir mesele var. Bu ihtar ve hatırlamanın yeri akıl değildir, kalptir. Aklıma geldi hatırladım değil, yanılıyorsun. Kalbine geldi. Çünkü ilhamın geldiği yer kalptir. Vahiy kişiye has değildir değil mi? Vahiy hem indiği kişiyi bağlar hem de etrafında ne kadar insan ve toplum varsa onları bağlar. Ama ilhamda böyle bir bağlayıcılık yoktur. İlham kişiye hastır. O kişinin düşündüğü meseleye kanaat ve kuvvet vermek için vardır. O yüzden Üstad Hazretleri yıllardır düşünüyor, acaba bu hal Risale-i Nur için olabilir mi diye. Daha sonra ihtar edildi dedi. Evet, kalbime bu ilham geldi dediğinden dolayı cümleye dikkat edin. İhtar-ı manevi ile kat'i kanaatim geldi. Yani o ihtar neden geliyor? Kanaat vermek için geliyor. Evet, senin düşündüklerin doğrudur diye. Bizde de bazen böyle bir inatlaşma oluyor değil mi? Kardeşim ben kalbim diyor ki bu iş böyledir. Oluyor mu? Yani kalbimize bir kanaat verilmiş ve biz bunu nasıl, kardeşim benim kalbim böyle diyor. Aynı mesele kanaat vermek için Üstad Hazretleri'nin kalbine de gelmiş. Buyurun. Şefik ve kardeşim Abdülmecit gibi eski talebelerime bu sırrı faş etmek isterdim. Sır dediği geniş bir hissi kablel vuku var ortada. Herkesin çok rahat anlayabileceği bir mesele mi? Sanki değil. O yüzden biraz özel insanlara değil mi? Şefik dediği Şefik Arvasi uzun süre Sultanahmet Camii'nin baş imamlığını yapmıştır kendisi. Üstad Hazretlerinin Şefik 1. Cihan Harbi yaklaşıyor hissediyorum diye hissi kablel vukusunu paylaştığı kişidir. Aynı zamanda kendisi. Buyurun. Şimdi Cenab-ı Hak sizlerde çok Abdülmecitleri ve çok Abdurrahmanları verdiği için size beyan ediyorum. Hulusi abiyi de öyle görüyor. Kulönlü Mustafa'yı da öyle görüyor. Yani siz de o anlayabilecek insanlardan olduğunuzdan hadi bu sırrı size de paş ediyorum, size de anlatıyorum diyor. Biz de onlara anlattığından dolayı istifade ediyoruz. 1. bölüm kendisiyle ilgili olan hissi kablel vuku. Hatırlıyorsunuz değil mi üçlemeyi? Önce kendisine bakıyordu, sonra köyüne bakıyordu, sonra nahiyesine bakıyordu. Herhalde ana denklem örüldü değil mi zihnimizde? Buyurun. Ben 10 yaşındayken büyük bir iftihar, hatta bazen temettüh suretinde bir haletim vardı. İstemediğim halde pek büyük bir iş ve büyük bir kahramanlık tavrını takınıyordum. Bakın anlam verememe orada başlamış. Yani ben 10 yaşındayım, hani böyle bir şey neden yapıyorum diyor ama kendisini de engelleyemiyor. İstemediğim halde. Evet. Kendi kendime der idim. Senin 5 para kıymetin yok. Bakın 10 yaşında söylüyor. Ya 10 yaşında sen genç bir adamsın. Nereden geldi bu kahramanlık tavırların? Halbuki 5 para kıymetin yok diye. Yani 10 yaşında başlamış şaşırmaya. Yani 40 yıl dertleniyorsunuz. 40 yıl sonra size olay anlamlandırılıyor bazen. Evet. Bu temettühkârane, hususan cesarette çok fazla gösterişin ne içindir? Cesaretli de hiç geri adım atmıyor. Daha 10 yaşında. Evet. Bilmiyordum, hayret içindeydim. 1-2 aydır o hayrete cevap verildi ki. Yani hayret içinde yıllar geçiyor. 40 yıl sonra o hayrete cevap veriliyor. Demek ki kainatı zorlamazsan sana sırrını açmıyor. Doğru mu? Demek kimi sırlar var. Ahiret için belki 40 yıl boyunca onu zorlaman gerekiyor. Evet. Risale-i Nur kablel vuku kendini ihsas ediyordu. Evet. Bir baştan tekrar anlatmak istiyorum. 10 yaşında iftihar duyguları ile Üstad Hazretleri gündeme geliyor. Özellikle hangi duygusu? Cesaret duygusu. Ya 10 yaşında bir çocukta böyle bir cesaret,
Nedendir diye kendisi de şaşırıyor ve bunun sebebini arıyor. Ortada bu övünme ve cesareti gerektirecek bir başarı var mı 10 yaşında? Ortada böyle bir başarı da yok. Ama bir duygu geliyor. Şimdi bizler normalde böyle duyguların kaynağını maziden ararız. Ama bu mektup bize öğretiyor ki Allah Azze ve Celle için zaman ve mekan olmadığından dolayı 40 yıl sonra gelecek güzel bir başarıdan dolayı o duyguyu sana 40 yıl önce de tattırabilir diyor. Doğru mu? Normalde bizde birisi mesela Süper Lig'de yüzlerce maç kazanacak ki o duyguya sahip olsun. Ama demek ki ileriki yıllarda da bir güzellik yapılacaksa Allah'ta da zaman ve mekan olmadığından dolayı 30-40 yıl önceden de o duyguya sana hamilik yaptırabilir. Çok enteresan. Üstad Hazretleri işte bunun bir hissi kablel vuku olduğunu anlıyor. Hem de nasıl bir hissi kablel vuku? Geniş. Çünkü 40 yıl önceden bu duygular hissettirilmeye başlanmış. Demek ki Risale-i Nurları o yaşta hissediyor. Çünkü bütün hayatının meyvesi. Burada bir ince nokta var. O cesaret ve kahramanlık niye geliyormuş biliyor musunuz? Hissettiği Risale-i Nurları kendi malı gibi görmüş Üstad Hazretleri. Anladınız mı? Ama bu akılda görülen bir şey değil. Ruh görüyor, akla ise haber vermiyor. 10 yaşında dediğim gibi aklın haberi yok ama ruh bunu hissi kablel vukuyla hissediyor. Risale-i Nurları Üstad Hazretleri kendi malı gibi gördüğünden böyle bir cesaret geliyor. Peki şimdi nasıl görüyor? Bir sonraki cümlede onu söylüyor zaten. Sen adi odun parçası gibi bir çekirdek iken o firdevs salkımlarını bilfiil kendi malın gibi hissi kablel vuku ile hissedip hotvuruşluk ederdin. Anladınız mı? Üstad Hazretleri ileride ne diyecek? Yani böyle şerbetli güzel bir üzüm bu kuru çubuğundan bilinir mi diyecek. Yani ileride hayır benim malım da değilmiş diye Üstad Hazretleri meseleyi üstünden atıyor ama 10 yaşlarında onun kendi malı gibi hissettiğinden dolayı ondan gelen yani o mehazdan o kaynaktan gelen inanılmaz bir cesaret. Birinci hissi kablel vuku anlaşıldı mı? Var mı sorun? O bir öncekinde altlık yaptığımız tam bir önceki derste çok iyi anladım ama nerede kullanıyoruz bunu? Bence çok iyi oturuyor sanki. 2'ye geçelim mi? Birinci hissi kablel vuku Üstad Hazretleri'nin kendisiyle ilgiliydi. Bence anlaşıldı gibi. 2'yi okuyacağız şimdi köyüyle ilgili. Sonra da nahiyeye geçeceğiz. Buyurun. Bizim Nurs köyümüz ise hem eski talebelerim hem hemşehrilerim biliyorlar ki bizim köyümüz fevkalade gösteriş ve cesarette ileri göstermek için temettühü çok severler. Nus köyünden bahsediyor. Çok defa da gittik köye biliyorsunuz. Güya büyük bir memleketi fetheder gibi kahramanane bir tavır almak istiyordular. Nasıl yani tavırları? Fatih gibi değil mi? Sanki memleketleri biz fethettik. Bütün köylü o halde. Yani yorumlaması zor bir şey değil mi? Geçim derdinin çok olduğu dönemlerde bir de Nus köyüne gitmek de çok zor. Bölgenin kaynağına, merkezine haber gelse o köye bile haftalar sonra ulaşır. Yani yollar falan da çok sapa. Ama gel gör ki köyde yaşayanlar sanki öyle dertler yokmuş gibi fatihler gibi yani memleketleri fetheden fatihler gibi bir endamları var. Yani 10 yaşında Üstad Hazretleri bunu görüyor ve hayret ediyor. Allah Allah ya bu insanlar niye böyle? Hadi bende bir cesaret var. Tamam yorumlayamıyorum ama bütün köyde neden var? Evet. Ben hem kendime hem onlara çok hayret ederdim. Bak görüyorsunuz evet. Şimdi hakiki bir ihtar ile bildim ki İhtarı az önce konuştuk evet. o masum nurslu insanlar Nurs karyesi Risale-i Nur'un nuruyla büyük bir iftihar kazanacak. Sebep neymiş görüyor musunuz? 40 yıl sonra bu köyden Risale-i Nur isminde dünyanın en büyük İslam eserlerinden birisi çıkacak. Peki iftihar ediyorlar mı? Etmez olurlar mı? Biz köye kaç kez gittik? Sağ olsunlar evlerinde ağırladılar. Yanımıza geldiler. Köyün her yerini gezdirdiler. Ağızlarından Risale-i Nur'dan başka bir şey var mı? Yok. Nurlar bu köyde çıktı. Üstad Rahimullah'ın abisi şurada metfun. Annesi şuradaydı. Babası buradaydı. Yani bunu şu an köy çok iftihar ediyor Risale-i Nur'la. Ve köyün adı da Nurs köyü. Çok enteresandır. Ve bu iftihar edeceklerini 40 yıl önceden köylü hissi kablel vuku ile hissediyor. Buyurun. O vilayetin nahiyenin ismini işitmeyen Nurs köyünü ehemmiyetle tanıyacak diye bir hissi kablel vuku ile o nimet-i ilahiyeye karşı teşekkürlerini temeddüh suretinde göstermişler. Pekişsin diye tekrar söylüyorum. Bütün köylü Fatih gibi. Memleketleri fethetmiş insanlar gibiler. Üstad Hazretleri kendine şaşırıyor. Bir de dönüyor köylüye şaşırıyor. Diyor ki ya ortada bir zafer de yok. Ama bütün köylü Fatih gibi dolaşıyor. Çok enteresan diyor. Bu köylüye ait bir hissi kablel vuku. Köyden Risale-i Nur'ların çıkacaklarını biliyorlar ya. Teşekkürlerini temeddüh suretinde gösteriyorlar.
Köylünün halinin sebebi de Risale-i Nur olmuş yani. Çünkü muazzam bir ikram değil mi? Dünyanın en büyük İslami eserlerinden birisi Risale-i Nur. Dünyada Türkiye'den çıkıyor. Türkiye'de Bitlis'ten çıkıyor. Bitlis'te de Nurs köyünden çıkıyor. Şimdi böyle büyük bir mesele olduğundan dolayı da yıllar öncesinde hissi kablel vuku ile demek ki köylü bunu hissediyor. İkinci mesele de tamam mı? Üçüncü meselemiz neydi? Nahiyedeki hissi kablel vuku meselesi. Buyurun. Hem o nahiyemiz olan Hizan kazasına tabi Isparta'da. Şimdi Isparta değil de İsparta. Burayla ilgili ufak bir şey söyleyeyim. Bu nahiyenin adı garip değil mi? İsparta. Üstad Hazretleri yıllarca nerede sürgün hayatı yaşadı? Isparta. Nahiyenin adı ne? İsparta ya da diğer ismiyle İsparit. Şimdi Üstad Hazretleri bu İsparit kelimesiyle Isparta'yı hatırlıyor. Daha sonra da bu iki kelimeyi bağlayıp tefeül ediyor. Aslında oraya sürgüne gönderiyorlar üstadı, Isparta'ya. Üstad tefeül edip diyor ki vatanıma gönderdiler diyor. Nasıl olay? Enteresan değil mi? Risale-i Nur'da iki yerde bunu anlatıyor. Bir okuyayım ufak. 13. şua. Evet ben 3 cihetle Ispartalıyım. Sürgün edildi Isparta. Gerçi tarihçe ispat edemiyorum. Fakat kanaatim var ki İsparit nahiyesinde dünyaya gelen Said'in aslı buradan gitmiş. Aslının Ispartalı olduğunu söylüyor Üstad Hazretleri. Çok enteresan. Hem Isparta vilayeti öyle hakiki kardeşleri bana vermiş ki. Ya bir de yani aynı anadan doğma gibi hakiki kardeş. Değil Abdülmecid ve Abdurrahman biraderzadesi. Belki Said'i onların her birisine mal memnuniye feda ederim. Özlerden daha fazla benimsediğim adamlar diyor. Kastamonu layıkasında da bir ufak cümlesi var. Belki muhtemeldir ki o küçük Isparta'nın aslı nahiye olan İsparta'yı diyor. Büyük Isparta'dan gitmiş diyor. Sürgünler zamanı ben bununla ilgili okudum birkaç makale. Bazı teoriler var. Böyle olmuştur, böyle olmuştur, böyle olmuştur. Yani böyle bir ihtimal var. Bitlis'teki, Hizan'daki, İsparit ya da İsparta diye geçen nahiyedeki insanlar Büyük Isparta'dan gitmiş olabilirler. Benim vatani aslim bu Isparta olmak caizdir. Hatta Ispartalı kim olursa olsun başkalara nispeten benimle ve Risale-i Nur'la fazla alakadar görüyorum. Doğru mu? Hatta biz Ispartalı birini gördük mü, değil mi? Hiç konuyu şey yapmadan Risale-i Nur diyoruz direkt yani. Çok alakadarlar. Hatta buradaki bütün zabitlerin içinde biri müstesna en ziyade bize ve Risale-i Nur'a ciddi alakadar. Ispartalıları kastediyor. O yüzden cümleyi bir anlatmak istedim. Yani İsparta ya da İsparit dediği nedir diye. O cümleyi baştan alıp okuyabilir miyiz? Hem o nahiyemiz olan Hizan kazasına tabi İsparta'da birdenbire meşhur Seyda namında Şeyh Abdurrahman-ı Tağî himmetiyle o kadar çok talebeler ve hocalar ve alimler çıktılar ki içlerinde münazara-i ilmiye ve pek büyük bir himmetle ve pek geniş bir daire-i ilim ve tarikat içinde öyle bir vaziyet hissediyordum ki güya ruh-i zemini fethedecek bu hocalardır. Hocalar çok büyük hocalar, onu anlatıyor. Farkında mısınız? Yani o dönemin böyle manevi ateşleri gibi insanlar, bölgedekiler. Evet. Eski meşhur ulema ve evliyalar ve allameler ve kutuplar onların medar bahsi oldukça ben de 9-10 yaşındayken dinliyordum. Onların o ilimlerini, büyüklüklerini, mertebelerini evet. Kalbime geliyordu ki bu talebeler, alimler ilimde, dinde büyük bir fütühat yapmışlar gibi vaziyet alıyorlar. Yani üsluplarında inanılmaz kararlılık var. Kesin cümleler var. Net duruşlar var. İslam böyle olacak, bu iş böyle olacak. Üstad Hazretleri 10 yaşlarında dinliyor ve çok şaşırıyor. Allah Allah. Yani şu an durum pek iç açıcı değil. Ama etrafındaki alimler büyük fütühat yapmışlar gibi konuşuyorlar. Nedendir diye anlamaya çalışıyor. Konuyu anladınız değil mi? Yine hissi kablel vukuyu orada yorumlamaya çalışıyor. Buyurun. Bir talebenin bir parça ziyade zekaveti olsaydı büyük bir ehemmiyet verilirdi. Münazarada bir meselede birisi galebe çalsa büyük bir iftihar alırdı. Ben de gayet hayret ediyordum. O hissiyat bende de vardı. Hatta tarikat şeyhleri ve dairelerinde medar-ı hayret bir müsabaka ve nahiye hem kaza hem vilayetimizde vardı. O haletleri başka memleketlerde o derece göremedim. Yine ufak bir hatırlatayım. Nahiye'de Şeyh Abdurrahman-ı Tağî Hazretleri var. Çok büyük bir allame. Yani o bölgede himmetleriyle nice alimler, nice büyük insanları yetiştirmiş. Üstadın gel o meşhur Seyda'nın meclisine gir bak dediği Risale-i Nur'da yazan o meşhur Seyda Şeyh Abdurrahman-ı Tağî Hazretleri. Molla Ziyaettin veya Diyayettin
diye Risale-i Nur'da mektup okuduğumuz kişi de kendisinin bu zatın oğlu olmaktadır. Gayet ciddi alimler çıkarıyor bölgede ve ilmi tartışmalara çok kıymet veriyorlar. O zamanın Türkiye'si bu halde mi? Böyle değil. Yani o zaman insanlar her yerde ilim konuşalım, her yerde mücadele, bu halde değiller. Çevre bölgelerde hiç böyle bir durum yokken bu nahiyede, yani Hizan'a bağlı İsparta nahiyesinde herkes ilmi tartışmalar yapıyor. Bir tane Seyda'nın bir müridi münazarada birisini yense aylarca bunu konuşuyorlar. Şimdi bizde oluyor ya, benim oğlan Türkiye birincisi oldu diye aylarca yıllarca konuşulur. Öyle bir hava, öyle bir halet var. Ama tekrar diyeyim, civar yerlerde bu görünmez. Yani neden civar yerlerde başka sıkıntılar, başka dertler varken bizim bu nahiyede, köylerin oluşturduğu o öbekte böyle kuvvetli bir ilim meselesi var diye hayret ediyor. Acaba buna sevk eden nedir diye soruyor. 40 yıl sonra anlıyor. Bu nahiyenin ileride vereceği meyve olan Risale-i Nur'u onların ruhları 40 yıl öncesinden hissettiklerinden dolayı, ne ile? Hissi kablel vuku ile hissettiklerinden dolayı bu halet bende göründüğü gibi, köyde göründüğü gibi nahiyede de görünüyor. Nasıl olay? Şahane bir olay değil mi ya? Buyurun. Şimdi bir ihtar ile kat'i kanaatim geldi. O talebe arkadaşlarım, o üstadlar hükmünde hocalarım, o mürşitlerim, evliya ve şeyhlerim Cümleye dikkat. bir hissi kablel vuku ile ruh hissedip akıl bilmeyerek Cümleyi duydunuz mu? 40 yıl önce hissi kablel vuku geliyor. Hepsini ruhlarına hissettiriyor. Ama hiçbirisinin aklı bunu bilmiyor. Demek ki hissi kablel vukunun özelliğini tanıyoruz. Derste başta söylediğimi tekrar edeyim. Bu kelime bizim alemimizde biraz romantik bir yeri var. Ama hayatın içinden olan bir mesele. Hepimizde bu duygular, bu sezgiler mevcuttur. O yüzden bunları yorumlamak çok önemli. Bunu yorumlamak için bilmemiz gereken bir kural var. Böyle geniş hissi kablel vukular ruha çok net hissettiriyor kişiyi sevk edebilmek için. Ama akla görünmüyor. Yani kişi diyor ki Allah Allah, 10 yaşında küçük bir insanım. Garip de bir cesaretim var. Olmaması lazım ama böyle bir cesaretim bende var. Ve soruyor, diyor ki bende bu cesaret neden var? Yani his gelmiş mi? Gelmiş. Peki his onu sevk ediyor mu ona göre? Sevk ediyor. Köyü sevk ediyor mu? Sevk ediyor. Bütün nahiyeyi adeta ilim festivaline çevirmiş mi? Civar köylerde, nahiyelerde başka dertler varken orayı ilim festivaline çevirmiş mi? Çevirmiş. Yani bırak hepsini ruhunun duyması, sevkleri de o yönde. Yani sadece masaya birine oturduğunda hissi kablel vukuyu onun dilinde tahminen işitmiyorsun. Hissi kablel vukuyu Allah bir insana yaşattığında onun amelinde görüyorsun, amelinde. Küçücük çocuk görüyorsun, 10 yaşında helal arama öyle bir hassasiyeti var ki inanamazsın. 50 yaşında adam yalan mıdır, doğru mudur hiç umurunda değil. Yalan, bir lafzı kafir biliyorsunuz. Yalan söylemekten bile çekinmiyor. 10 yaşında çocuğa bakıyorsun, hayır bu bizim malımız mı? Abi burada komşunun hakkına girer miyim? Burada başka bir şey, öyle değil mi yani? Buradaki çıta çok açık değil mi? Yani o kadar gönlü güzel Müslümanlar var. Ya birisinin 1 TL'si acaba bana bulaştı mı diye adam gece uykusu kaçıyor adamın yani. Öte yandan bakıyorsun insanlara kıyıyorlar, kebap diye yiyor. Vahşi caniler, hayvanlar, öyle mi? Yani aradaki uçurum inanılmaz. İşte burada verilen kabiliyet, bu insan ne kadar güzel bir insan desinler diye değil. Bu ne kadar adaletli bir insan, bunu alkışlayalım desinler diye değil. Ebu Zer el-Gıffar Efendimizin hayatındaki aynı inceliğin veriliş sebebinden. Yani sana o verildi çünkü sen o yönde istihdam edileceksin. Çok ince mesele. Çok bize bakan mesele. Çok hayatın içinden bir mesele. Yani Üstad Hazretleri 3 tane örnekte inanılmaz fotoğrafını çekmiş. Ve tekrar edeyim. Böyle bir hissi kablel vuku ruhuna gelir. Ameline yansır. Yani o yüzden öyle amel edersin. Ama aklın bunu bilmez. Ruhuna gelir. Ameline yansır. Ama aklın bunu bilmez. Çok önemli değil mi? Şimdi bak, hepsinin davranışları değişmiş. Üstadın değişmiş. Köyün değişmiş. Nahiyenin değişmiş. Yani amele yansıma kısmını da çok iyi okumamız gerekiyor. İçimde böyle bir his var. Çok iyi adam olacağım. Yani o değil yani. Senin ameline de yansıyıp seni sevk etmesi icap ediyor. Doğru mu? Çok ince cümleler değil mi? Buyurun devam edelim. ruh hissedip akıl bilmeyerek ki en lüzumlu bir zamanda o talebeler içinde ve o hocaların şakirtleri içinde ve o mürşitlerin müritleri içinde parlak bir nur çıkacak. Hepsinin ruhu bilmiş. Buradan parlak bir nur çıkacak. Neden münazaralardaki talebeleriyle bu kadar övündüklerini anladınız mı? Yani ruhları diyor ki ya buradan çıkacak arkadaş o parlak nur. Sonra diyor ki acaba bu talebe mi? Şimdi insan o şevkle ne yapar? Acaba bu talebe mi? Acaba bu talebe. Yani şimdi mesela benim gönlümde dua ve arzu var.
Yani sorumluluk bilinci olan, yüreği başkaları için yanabilen birileri gelse keşke buradaki sorumlulukları alsa. Çünkü benim nihai amacım yap işlet devret. Yani buradaki sistemi güzel bir hale getirip gönlü güzel insanlara devredip ölüp gitmek. O zaman günah cihetiyle ölüp sevap cihetiyle yaşamak istiyorum. Öyle olunca da her kapıdan giren adam biraz güzel tebessüm etti mi, biraz ilmi cihette mantıklı bir şeyler söyledi mi? Acaba diyorum bu işi alıp bayrağı devrettirecek adam bu mu diye. Yani insanda böyle bir dert olduğunda herkes o nazarla bakıyor. O dönemde bu derdin de üstünde olmazsa olmaz bir ihtiyaç seviyesinde, çok şiddetli. Çok şiddetli olduğundan bölgede herkes Allah Azze ve Celle İslam'ı bu halde bırakmayıp bir nur çıkaracak bir yerlerden diye bekliyorlar zaten. Köydeki hocalar bekliyor, İslam'a muhabbeti olanlar bekliyor. Üstad Hazretleri de çok defa beklemiş ama o nurun Risale-i Nur olduğunu anlamamış. Bir yer okuyayım mı tarih hayattan? Harbi umumide mağlubiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyorum diyenlere, eski zaman değil mi? Ta değil mi? 1914-18'ler, doğru mu söylüyorum? 1914-18'lerde 1. Cihan Harbi'nde mağlubiyet dediğine göre 18'den sonrası. Harbi umumide mağlubiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyorum diyenlere cevaben, ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat ehli İslam'ın eleminden gelen teellümat beni ezdi. Alemi İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ışık görüyorum ki o elemlerimi unutturacak inşallah. Hissetmiş mi? Hissetmiş. Anlamış mı? Daha anlamamış. Çok enteresan değil mi? Allah Allah. Buyurun devam edelim. Ehli imanın imdadına gelecek diye Bunu hocalar söylüyor. Yani bir nur çıkacak, imanın imdadına gelecek. Niye diyorlar? İmdadın çok ihtiyaç olduğu dönemdeler. O dönemler yardım lazım. Ve yardıma vesile olacak birisi bu muritlerin içinde. Bunu hissetmişler mi? Hissetmişler. Ama hangisi? Hangisi? Şimdi bunu hissedememişler. Bu hislerden dolayı Nahiye İlim Festivali'ne dönmüş. Anladınız mı? Ya mutlaka hepsi diyor ki biliyoruz ki bu bölgede alemi İslam'a inanılmaz faydalı olacak bir alim çıkacak. Hepsi hissetmiş mi? Şimdi insan bunu hissederse yarışa girer mi? Girer. Şimdi bütün müteahhitler hissediyor. 5 yıl sonra ev fiyatları inanılmaz insana kar getirecek. Herkes bu hissi birbirine yansıtır mı? Yansıtır. Herkes tarlalar, arsalar, inşaat yapacak yerler almaya başlar mı? Başlar. Birbiriyle daha çok şantiye yapmak için yarışa girer mi? Girer. Madden zaten olan bir olguyu burada biz manen anlattık. Buyurun. o istikbaldeki nimeti ilahiyeye gayet ağır ve acip şerait içinde ve hadsiz muarızların karşısında ve 1000 seneden beri kuvvet bulan dalaletin mukabilinde Burada nurların kıymetinin neden olduğunu anlatıyor. Şartların zorluğundan dolayı. Risale-i Nurlar masa başında yazılan eserler değildir. Hapishanenin zindanlarında sigara kağıtlarını bulup biriktirip gizlice yazarak birbirlerine gönderilerek neşredilmeye çalışılan içinde dert, çile ve kahır olan bir eser sistemidir. Böyle olduğundan dolayı tekrar etmek istiyorum, çok önemli. Yani zamanın ehemmiyetinden dolayı Risale-i Nur kıymetlidir. Anlıyorsunuz değil mi? Burada da o zamanın şartlarını anlatıyor. Acip şerait içinde, hadsiz muarızların karşısında, 1000 seneden beri kuvvet bulan delaletin mukabilinde, gayet vehham ve garaskar düşmanlarımızın destelerinin ihatasında ve 2 dehşetli mahkemenin uzun tetkikatında Risale-i Nur'un bu fevkalade galebesi ve harikulade perde altında tenviratı ve düşmanlarını mecbur edip serbestiyetini kazanması gösteriyor ki, yani hepsi mahkum etmek istiyor. Takribi 2000 tane mahkeme değil mi? En son alınan nedir? Kaziye-i muhakeme. O mevkine layıktır. Yani bunlar gösteriyor ki beklenilen nur, Risale-i Nur olması layıktır. Neye binaen? Zamanın ehemmiyetine binaen. İşte mevzu zaten bu kadar büyük olduğundan dolayı hissi kablel vuku geniş, 40 yıl önceye hisler taşıyan bir mesele. Buyurun. o mevkiine layıktır ki kablel vuku İmam-ı Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam Kuddise sırruhu ondan haber verdikleri gibi bunlar köy ve nahiye ve vilayetim benimle beraber şuursuz olarak geleceğini hissedip mesrur olmuşlar. Müellifin buradan çıkacağını ruhlar bildiğinden dolayı ilmi hareketlilik festival gibi oralarda zuhur ediyor. Tekrar ediyor aynı manaları çok önemli olduğundan dolayı. Buyurun haşiye. Haşiye, evet, Risale-i Nur'un tercümanı hem fakir hem adi, Adi dediği basit bir hayat. şanssız, Yani şöhretsiz, şans olan, seyli olan değil, şansız. Yani burada adi dediği basit bir hayat, şanssız dediği de şöhretsiz bir hayat. Evet.
ve ami bir haneden olduğu halde tarihçeyi hayatında yazıldığı gibi fevkalade istina ve hediye ve sadakaları kabul etmemek Böyle mi çocukluğundan beri? Kendisi ilim talebesi. Ailesi çok malı mülkü olan birisi değil. Tekrar söyleyeyim yani sokakta bir görelim 10 yaşında bir kardeşimizi. Diyelim ki ya gel buraya al şu çikolatayı. Çikolatayı alır teşekkür eder gider. Üstadın havası hiç böyle değil. Yani ağalara beylere taş çıkaracak bir havası var yani. Nedenmiş bu? Bu tepkilerin sebebini aramış 40 yıl boyunca. Ya 10 yaşında böyle çocuk mu olur? Neden böyle diye? Gelecekteki Risale-i Nur hizmetinden dolayı. Cevap bu. Nasıl? Acayip. Ve emsalsiz? ve emsalsiz bir izzeti ilmiye namıyla kimseye baş eğmemek ve tenezzül etmemek Buraya dikkat edelim. ve haddinden bir derece ziyade işlere girişmek gibi haller bu mezkur sırdan ileri gelmiştir. Haddinden 1000 derece işlere girişmek. Şimdi bir insan kaldırabileceği yükün 10 katına girse, tek başıma birisiyim, bir şubelik bayi açacağım. Bir anda 10 yaptım bunu. Sizle de istişare etmiştim daha önceden. Tek bayi açacağım diye. Dersin ya hemşerim daha işi bilmiyordum. Normalde klima bayi diyelim. Yani normalde bir tane klima bayi açacaktın. Nereden geldi de 10 tane açtın diye bir hayret edersiniz. Gücünüz yeterse engellemeye çalışırsınız. Ve şunu söylersiniz. Kardeşim sen kendinden 10 kat büyük işe girdin. Şaşırır mısınız? Hayret eder misiniz? Garipser misiniz? Peki kendimden 1000 kat büyük işe bir anda girsem? Ne yapıyor bu adam dersiniz ya? Bu çok ciddi bir olay dersiniz. İşte Üstad Hazretleri çocukluğundan beri böyle. Küçücük çocuğun yapamayacağı işlerin 1000 kat fazlasının altına giriyor sürekli. Bu vazifenin bir parçası gereği çocukluktan beri böyle. Öyle değil mi? Daha gencecik yaşında Miran aşiret reisi o koca Mustafa Paşa'nın çadırını basıyor. Namaz kıl yoksa seni öldürürüm diyor. Mustafa Paşa da hani genç biri olduğundan dolayı diyor yani şu duvarda asılı olan pis kılıçla mı? Kılıç kesmez bilek keser diyor. Bir çocuğun hitabına uygun mu bu cümleler? Bir gariplik var değil mi? Üstad Hazretleri'nin Van'a gittiği yolları biz arabayla gittik. Doğru mudur? Nasıl yollar? Gidilebilecek yollar mı? Yani küçücük çocuk Şehan yaylalarına, Van'daki o bölgelere. Ya nasıl sen o yaşlarda gidebiliyorsun? İnan arabası olan bir insan belki akşam gitmeye çekinir oralarda. Kurtların, filancaların gezdiği ormanlık yerler. Enteresan mesele. Ama Üstad Hazretleri 1000 kat fazla bir yükün altına girme meselesi nasıl biliyor musun? İstihdam-ı ilahi. Konuyu oraya da bağlamak istiyorum. Çok önemli. Buyurun. Sizi eski talebelerim ve eski arkadaşlarım ve kardeşim ve biraderzadem Abdülmecit ve Abdurrahmanlar bildiğimden bu mahrem sırrı size açtım. Evet, ben 24 saat evvel hassasiyetimle ve asabımın rutubetten tesiriyle rahmet ve yağmurun gelmesini hissettiğim gibi aynen öyle de ben ve köyüm ve nahiyem 44 sene evvel Risale-i Nur'daki rahmet yağmurunu bir hissi kablel vuku ile hissetmiş demektir. Umum kardeşlerimize ve hemşerilerimize selam ve dua ederiz ve dualarını rica ederiz. İnanılmaz bir mesele. Acayip olay ya. Üstad Hazretlerine hizmet için istihdam edilirken gerekli hislerin verildiğini gördük. Tarihçeyi hayatının da ona göre yazıldığına şahit olduk. Sadece kendisinin hisleri değil, köydeki hayatı, nahiyedeki hayatı, ilerideki sürgün hayatları kader kalemiyle zahirde görülen keşmekeş ve karmaşa, hakikatte ve melekutta aynı bir çiçek deseni gibi hiç şaşmadan işlemiş. Doğru mu? Zerre kadar bir problem gözükmüyor. Melekuttan bakmayı bilebilirsek. Üstad Hazretlerinin hayatında başkaları zulüm edeceğiz diye yaptığı hamlelerle kaderin onu götürmesi ve sürüklemesi gereken yerlere göndererek aslında onun hizmetine yardımcı bulunuyorlar. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki yaptıkları zulümleri şuurlu yapsalardı sevap alırlardı. Çünkü hizmete yardım ediyorlar. Zahirde çirkin, hakikatte tam bir inkişaf, mükemmel bir hadise. Şimdi Üstad Hazretleri kimi bu tür hislerinde 40 yıl sonradan yorumladığını bizimle paylaşmış. Yani biz istihdam-ı ilahi Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri'nde nasıl işlemiş biraz anladık. Doğru mu? Peki ya ben? Peki ya sen? Yani bu hissi kablel vuku ile bu meseleleri hissetmek. Allah Azze ve Celle'nin seni istihdam etmesi, sevk etmesi, dünyada ve ahirette bu meseleyle rızıklandırması. Bu mesele dediğim sahabenin ayak izleri meselesi. Sadece veli zatlar için olan meseleler mi? Yoksa bizim gibi basit ve sıradan insanlara da olabilir mi? Yeni mektubumuzun ana konusu bu. Üstad Hazretleri ile ilgili istihdamı anladık. Ya ben? Acaba benim gibi gariban bir adamı da Allah Azze ve Celle istihdam eder mi? İstihdam etmesi için ne lazımdır? Ne yapmam lazım? Hangi duygu olması lazım? Hangi özellik lazım? Hangi kuvvet lazım? Gelin biraz da bunu okuyalım. Meselemiz şu yani istihdam olunduğumu anlayabilir miyim?
Hissi kablel vukuun tetinmesi. Tetinme demek ek demek değil mi? Yani bu hissi kablel vuku ana çatısında işliyoruz bu mektupları. Ona bir ek mesele, yine bu örneklendirme o formülün, hissi kablel vuku formülünün nasıl çalıştığını bize çok iyi gösterecek. Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un zuhuru, hissi kablel vuku ile külli bir surette hissedilmesi gibi Neden böyle diyor? Külli surette hissedilme. Az önce verdiğimiz örnekler, evet. Risale-i Nur'un has talebelerinin bir kısmının itirafıyla ve bir kısmının tarzı hayatı Risale-i Nur gibi bir hizmete namzetliğini gösterdiği cihetle bu tetinmeyi yazıyorum. Bazı talebeler benim hayatım da üstadım senin gibi sevk edildi diye itiraf etmiş. Bazıları sevk edildiğini aklen anlayamamış. Ama onların sevkine ve donanımlarına baktığında aynı üstadın hayatı gibi Risale-i Nur gibi bir netice için teçhiz ve sevk edildiklerini Üstad Hazretleri dikkatle bakıp görmüş bu sefer. Anladınız mı? Bazıları aklen de fark edebilmiş, bazıları aklen fark edemese de sevk edilip o yolda devam etmiş. Evet. Evet, hissi kablel vuku herkeste cüz'i külli vardır. Zaten olayın önemli oluşu burası. Yani şimdi mesela bir keramet konuşsak, keramet de hissi kablel vuku'nun yine gelişmiş halidir. Ama bu veli zatlara özeldir değil mi? Peki hissi kablel vuku dediğimiz böyle bir olayı önceden hissetmek bizim gibi normal insanlara da olabilir mi? Evet, olabilir. Buyurun. Hatta hayvanatta dahi vardır. Bu konuları sonra detaylı anlatacağım için şimdi geçiyorum. Hayvanlardaki sevk, o başkalarının yanlış bir kavram ile söyledikleri içgüdü meselesi aslında hissi kablel vukudur. Sonra konuşacağız. Hatta rüyayı sadıkanın ehemmiyetli bir kısmı bu hissi kablel vukuunun nevindendir. Hatta bazılarda hassasiyet cihetiyle keramet derecesine çıkar. Hissi kablel vuku inkişaf ederse hangi dereceye çıkıyor? Keramet derecesine çıkması için senin içinde taşıdığın hisse etrafta sebep olan hiçbir şeyin olmaması lazım. Şimdi ben diyorum ki bugün buraya Alaaddin mi geldi diyorum. Halbuki Alaaddin'in parfümünün kokusu burnuma gelmiş. Bu hissi kablel vuku değil. Keramet de değil. Keramet seviyesinde olması için senin o hislerini etkileyebilecek bir sebebin ortamda olmaması lazım. Yakup peygamberin Yusuf'umun kokusu geliyor dediği gibi gömlekten değil mi? Normalde belki gömleğin üstünde herhalde onun teninin kokusu mevcut değildi ama o gömlekten Yusuf'un kokusunu aldığını söylüyor. Ne oluyor bu? İşte az önce bahsettiğimiz gelişmiş bir hissi kablel vukudur. Benim asabımdaki hassasiyetle yağmurdan 24 saat evvelki rutubeti havaiye ile yağmurun gelmesini hissetmem Var mı içinizde yağmurun geleceğini hisseden? Neyle hissediyorsun? Dizlerinde romatizma var. Evet. Üstad Hazretleri de bunu diyor. Bazıları yağmurun geleceğini romatizmayla anlıyor. Bazıları hislerinde anlıyor. O yüzden bu mesele hissi kablel vuku olabilir, olmayabilir. Buyurun. bir cihette hissi kablel vuku sayılabilir ve bir cihette sayılmaz. Şimdi bir dakika durur musun? Şu cümle yine benim hayatımın dönüm noktalarından birisidir. O yüzden size de çok dikkatli okumanızı öneririm. Yani bu dünyamız böyle ucuza, gayesiz ve Allah'ı razı etmeyecekler şeylerin peşinde çarçur olup gitmemesi lazım. Madem Allah'ı razı edebilecek, o sahabelerin kokusunu duyabilecek, onlar ne yapmış o manayı anlayabilecek bir hayat arıyoruz. Bu hayatı aramak için yol rehberi olarak şu cümle inanılmaz önemli bir cümle. Benim hayatımı yıllar öncesinden değiştiren cümlelerden biridir. Bir dikkatle bakabilir miyiz? Buyurun. Ben Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarzı hayatlarına dikkat ettim. Gördüm ki aynı benim güzeran-ı hayatım gibi Risale-i Nur gibi bir neticeye göre teçhiz edilip sevk edilmiş. Onların hayatlarına bakıyorum. Risale-i Nur'a göre teçhiz edilmiş. Yani donanım demek bu. Sevk edilmiş. Sevk, hani ordular sevk. Bir yerden bir yere gönderilmek. Doğru mu? Yani bizim hayatımızda bazı donanımlar varsa ve sevk varsa aslında diyor ki ben bunun hizmet için olduğunu gördüm. Önce kendi hayatımda gördüm. Sonra da talebelerin hayatında gördüm. Bir meseleyi tekrar ele almak istiyorum. Kader Üstad'ın hayatını hizmete uygun bir hale getirmiş. Doğru mu? Ona göre de tanzim etmiş. Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden nur talebelerinin hayatlarını da benzer bir şekilde gördüm diyor. Hangi iki meseleyi görüyor? Teçhiz yani donanım, sevk, bir yerden bir yere gönderilmek. Şimdi konu talebeler burada. Bazıları dikkatle hayatlarına baktığından dolayı itiraf etmişler. Üstadım benim hayatım da seninkine benziyor burada demişler. Bazılarında Üstad Hazretleri gözlemliyor. Onların da hayatı üstad gibi. Eğer çocukluğu incelense, az önce neyi inceledik üstadın hayatında? Çocukluğu. Onların hayatlarındaki çocukluk incelense,
Neden yurt dışında yaşarken buraya gelmiş? Niye burada yaşarken oraya gitmiş? Neden milimetrik puanlarla üniversitede orayı kazanmış? Neden filanca bazı güzel ahlakları daha çocukluk yaşlarda ortaya çıkmış? Neden bu kadar özenmiş? Öyle değil mi? Bizim mesela içimizde bir arkadaş var. Annesi yıllarca çocukluğundan beri ne çikolata, ne asitli bir içecek, ne markasını bilmediği bir ürün, velev ki haram olabilir, içinde bilmediğim madde olabilir diye takribi 20 yıl boyunca o arkadaşa kullandırmamış. Şimdi baktığında aslında kendi iradesinde değil, Allah Azze ve Celle'nin inayetinde olan bir mesele. Öyle bir anne veriyor ki 20 yıl boyunca ağzına bilmediği marketten tavuğu bile satın alıp yemek yedirmemiş o çocuklarına. Şimdi ben çocukların ahlakına bakıyorum. Aynı adamda aynı helal aram hassasiyetini inanılmaz fıtri bir halde görüyorum. Yani gırtlağını kessen harama tevessül etmiyor adam. Tesadüf mü? Öyle mi denk geldi? İşte bunu söylüyor. Kimileri hayatlarındaki çocukluktan bu yana olan meseleleri aklıyla fark etmiş. Demek Allah beni hizmete sevk etmek için böyle bir hayat. Kimilerinde kendi fark edememiş, Üstad Hazretleri okumuş. Senin çocukluğundan beri hayatının böyle gitmesinin, nakış nakış örülmesinin sebebi Allah'ın seni hizmete göre donanımlı bir halde sevk etmesi. Demek ki çocukluktaki meselelerimizi uygun bir vakitte şöyle düşünmemiz gerekiyor. Teçhiz meselesi kafada oturdu mu? Burada hizmette iki önemli kavram var. Allah seni hizmet ettirecekse ona göre teçhiz eder, ona göre sevk eder. Teçhiz ne demek? Teçhizat diyoruz ya asker için. Donanım demek. Yani kişinin çocukluktaki okumaları ona göredir. Anlama seviyesi ona göredir. Hitabeti ona göredir. Cesareti ona göredir. İnsan ilişkileri ona göredir. Neye göre? Gelecekte yürütebileceği mühim hizmete göredir. Bu donanım meselesi çok önemli. Yani ben çok defa zikrettim biliyorsunuz yani böyle hizmetlerde inşaat işleri çok oluyor işte Bravo yapılıyor, İstanbul'da bir yer yapılıyor, bir organizasyon yapılıyor, duvar boyası geçiyor. Çünkü yani binlerce adamın sürekli sirkülasyonda girip çıktığı yerler olduğundan dolayı böyle şeyler çok oluyor. Ne zaman müteahhit görsem anlatmaya çalıştım. Bakın Allah size bu kabiliyeti vermiş yolunda kullanacaksın diye basit bir şey değil mi? Ne zaman boyayla ilgili bir mesele olsa arkadaşım parasını gönderme, boyasını da gönderme. Sen boyacı değil misin? Gel kendin yap. Erzurum'da bir arkadaş var da öyle yapıyor. Boya dükkanı var geliyor buradaki işleri kendisi yapıyor gidiyor. Buradan bir müşteri ondan işe alsa gelip yapmayacak mıydı? Bunda da aynısını yapsın ki aidiyet hissi artsın. Kendi eli değsin. Burada çünkü hiç kimsenin kaba olmaz inşallah. Kimsenin babasının malı değil, benim değil, onun değil, kimsenin değil. Allah Azze ve Celle hepimizi burada istihdam ediyor, sevk ediyor. Madem öyle senin de malın, o zaman senin de gelip burayı aynı sahip ve aidiyet hisleriyle kendi evin gibi onarıp yapman gerekiyor. Ne zaman Allah'ın verdiği kabiliyetlerin en belirgin olanlarını bile hizmete kullanmaktan geri duran birini görsem içimden diyorum ki herhalde bu sevk edilmiyor. Çünkü değil bazı kabiliyetlerinin inkişaf edip ortaya çıkması. Ortaya çıkan kabiliyetlerini bile Allah için kullanmaktan aciz bir adam. Ne büyük fırsat. Mobilyacıysan bir mobilya işi ne büyük fırsat. Koltukçuysan koltuk, elektrikçiysen elektrik işi, aksesuarcıysan aksesuar işi. Ne büyük fırsat. Yani hangi imkanın varsa bunu Allah'a kullanacak bir yolun bulunması ne büyük fırsat. Bir de bu fırsat ayağına gelmişken şöyle tepebilmek diyorum ki herhalde bu noktada nasibi olmayabilir. Teçhiz meselesi kolay bir mesele değil. Yani bence iyi anlamamız lazım. Çünkü ben daha önceki derslerde anlattım ki Elestu bi rabbikum kalu bela meselesinde biz Allah'ın bu kabiliyetleri senin yoluna kullanacağım diye yemin ettiğimizden dolayı bu kabiliyetler bize verildi. Hatırlıyoruz değil mi? O yüzden bence önemini anlamamız lazım. Gelelim sevk meselesine. Nice yetenekli insanlar var. Bizlerden çok çok daha yetenekli, doğru mu? Ama böyle bir hikayeye sevk edilmezse o yeteneklerini doğru yerde kullanamıyor. Yani donanım var, sevk yoksa işe yarıyor mu? O da işe yaramıyor. Bu hizmetin hadimleri dikkat edin nasıl sevk edildiklerine birden kendilerini bu işin içinde bulmuşlardır. Doğru mu? Peki kerametvari bir suret oluyor mu bu? Kerametvari bir suret oluyor. Çoğumuzun hikayesi öyle olmadı mı? Bizim arkadaşlar var işte kaç yıl geçti diyor ki hala niye buradayım anlamlandıramıyorum diyor. Aynı his bende de var. Nasıl oldu diyorum, ne işim var burada diyorum, niye anlatayım diyorum. Yani niye buradayım, niye bu işleri yapıyorum anlamıyorum. Bazen geçen bir akrabayla buluştuk da onun müdürü var bir tane akrabanın. Mehmet Bey dedi yani böyle bir proje nasıl aklınıza geldi? Ya içimden diyorum ki ya ben de bilmiyorum ama şimdi bu adama ben bunu nasıl anlatacağım? Yani istihdam desem anlamaz, sevk ilahi desem anlamaz, Allah kullanıyor inşallah çöpe atmaz desem anlamaz. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum yani şimdi işte arkadaşlarla dertleniyor falan bir şeyler söylüyorum ediyorum ama ben anlamamışım ki ben sana anlatayım. Gerçekten hepimiz hayatımızı biraz inceleyelim. Öyle çok arkadaşlar var ya. Kafede arkadaş tam hesabı ödeyecek. Kafenin orada bir arkadaşı görüyor. Elinde kart var. O zaman da 1000 tane kart almışız onu dağıtıyoruz. Nedir bu kart diyor. Ya filanca bir yerde sohbet varmış akşam oraya gideceğim diyor. Öyle mi ben de geleyim diyor. Kartı elinde olan verdiğimiz gelmiyor öbürü geliyor. 10 yıl boyunca. Şimdi bir gariplik yok mu burada? Bak bir vaka anlatayım. Yani bu sevk çok enteresan bir mesele.
Yıllar önce yer arıyoruz. O tantunicinin üstündeki yeri bulacağız daha sonra. Ama daha henüz bulmamışız. Ya şöyle 200-300 metrekare bir yer bulalım da insanları oraya davet edelim diye yer arıyoruz. Yer ararken YouTube'u yaptık, Instagram'ı yaptık, Facebook'u vesaire. Ya dedik bu hayalhanem ismine bir de logo yaptıralım diye. O zamanlarda Bedir abi var. Allah daim eylesin. Bir reklamcısı var. Dedi gel reklamcıma geçelim. Orada bir bakalım dedi Bedir abi. Girdik reklamcı. Herhalde randevu da vermişti bize değil mi Bedir abi? Randevu vermesine rağmen iş yerinde yoktu değil mi? İş yerinde yok. Böyle hafif de bir şey yaptık. Sitem, sinir. Ya nasıl olmaz hani geldik saatinde falan. Biraz Bedir abi karıştırdı ortalığı orada. Ya işte beyefendi şurada falan filan. Uzak yerleri söylediler bize. Çıktık oradan. Logoyu halledemedik. Bari tantuni yiyelim dedik. Geçtik o meşhur bizim hayalhanemin olduğu yerin altında tantuniciye. Tantuniciye bir girdik. Logocu orada çıktı. Bedir abi dedi ki ya sen ne yapıyorsun burada? Ya abi işte işim vardı falan dedi, hele otur dedi. Oturttuk bunu, yarım saat logo anlatıyoruz. Şöyle çiz, altı böyle olsun, dışı böyle olsun diye. Daha sonra tantunileri yedik. Kapıdan çıkacağız. Sırtı dönük bir adam var. Hiçbirimiz tanımıyoruz. Bu logoyu çizen arkadaş tanıyormuş ama küsmüş. O gün demiş ki ne zamandır küsüm, bari kolay gelsin diyeyim demiş. Omuzuna dokunuyor, sırtı dönük çocuğun. Omuzuna dokunduğu çocuk onun yüzüne bakmadan dönüyor. Benim yüzüme bakıyor, beni sarılıyor. Diyor ki abi seni arıyorum aylardır. Allah aşkına gelin şu üst katı tutun da hayalhanem yapın diye. Orayı tuttuk, hayalhanem yaptık. Öyle mi Bedir abi? Şimdi olaya bak. Şimdi mesela nasıl izah edeceksin bu olayı? Yani logocuyu arıyorsun, orada yok. Sebepler alemine baktığında çok tesadüfi gözüküyor. Ama lahuti alemde kopmaz ipler şeklinde bağlanmış Allah istediğinden dolayı. Logocuyu arıyorsun, orada yok. Tantuniciye giriyorsun açım diye, logocu orada çıkıyor. Adamı alıyorsun, orada yarım saat logo çizdiriyorsun. Çıkarken adam küs olduğu birine aylarca selam vermemiş, belki yıllarca. Ya bari bir selam vereyim diyor, omuzuna dokunuyor, arkası dönük adama. Adam döner dönmez onun yüzüne bakmıyor, benim yüzüme bakıyor, sarılıyor. Şurayı tutar mısınız diyor, orayı tutuyoruz. 6-7 yıl hayalhanem oldu orası, tantunicinin üstündeki hayalhanem. Sonra diyorlar ne bu hep tantuni diyorsun. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani, vefa göstermeyeyim mi? Allah Allah, yani o kadar enteresan sevkler var ki o noktalarda. Yani insan hayretinden yatıyor kalkıyor bunu düşünüyor ve diyor ki böyle zahirde komik olayları bağlayıp bu kadar mühim işlere sevk eden Allah Azze ve Celle kulunu asla bırakmaz diye bir güven geliyor ondan sonra. Yani o inayet şemsiyesinde olan adama gerçekten Herkül gibi cesaret geliyor. Gerçekten. Şimdi bu sevk meselesi kerametvari bir mesele. Anlıyorsunuz değil mi olayı? Üstad Hazretleri'nin sevk meselesini anlattığı bir cümle var. 10. lemada anlatıyor. Normalde 10. lema şefkat tokatları. 10. lema şefkat tokatları risalesinde sen niye sevk meselesi anlatıyorsun? Bir gariplik var. Bakın cümleye nasıl başlıyor. Bu hizmeti kutsiyenin, kutsi hizmetin kerameti 3 nevidir. İlk giriş cümlesi garip değil mi? Bu hizmeti kutsiyenin kerameti 3 nevidir. Niye burayı aldığını anladın mı? Diyor ki o hizmeti ihsar etmek, ihsar hazırlamak, yani bir mekanı, tantunicinin üstünü, o hizmeti ihsar etmek ve hadimlerini o hizmete sevk etmek. O hizmeti ihsar etmek, hazırlamak biraz şey gibi geliyor değil mi? İstediğim için geldim istedim. Yani tabii ki isteğimiz var ama o meyillerimiz, duygularımız var ama nasıl sevk edildiğimizi bilmiyoruz. Bak buraya farklı ülkelerden düzenli derse gelen arkadaşlar var. Farklı ülkelerden ya. Dibimizde bir tanıdığımız var. Farklı bir hayat yaşıyor ve bir gün derse giremedi. Yani çok ilginç değil mi yani? Normalde yanındaki adamın gelmesi gerekmiyor mu? En dibindeki gelmiyor. Niye uzaktaki ülke adamlar geliyor? Ya çok enteresan mesele. Bu sevk meselesi o kadar enteresan mesele ki Üstad Hazretleri gibi hayatındaki her meseleyi itidal ile ele alan bir adam, her meseleyi çok ciddi analiz edip tetkik eden, itidalle ele alan bir adam, konu sevk meselesine gelince diyor ki ne irade var ne iktidar diyor. İrade ve iktidarımız olmadan sevk ediliyoruz diyor. Şimdi bu nasıl mesele? Bu sevk meselesi. Şimdi birinci mektupla tam oturuyor değil mi meseleler? 10. lemada yer alıyor sevk meselesi. Çünkü keramet seviyesinde meseleler. Başka bir niyetle kapının önüne gelirsin, içeri girersin, bir alo dersin, bir bakmışsın çıkamıyorsun. Çay içtiğine de diyorsun ki ya Allah Allah, ya yıllardır buradayım, niye öyleyim? Dediğin adam da aynı şeyi düşünüyor, o da bilmiyor ki. Karşılıklı niye olduğunu bilmeden istihdam ediliyorsun. Şimdi anladın mı irade ve iktidarımız olmadan sevk ediliyoruz cümlesini? Sevk edilen farkında değil niye sevk edildiğini. İçeride bazı temayülleri var. O temayüllerine binaen Allah Azze ve Celle istihdam yaratmış. Bütün sahabenin hayatı böyle değil mi? Yoksa Gıfar'dan Ebu Zer Efendimizin oraya gelmesi çok enteresan değil mi? Ne ilginç meseleler yaşanmış sahabelerin hayatlarında. Yolların hepsi buraya çıksın diye çizilen bir hayat. Donanım da bunun için, duygular da bunun için. O kabiliyet ve donanım noktasında sevk edilen insanlar, elindeki yeteneklerden tanıdığı insanlara kadar Allah'ın rızası değil de nefsinin rahatına kullanırsa ahirette çok büyük bir kayıpla göçüp gideceğiz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendi en ufak rahatı için
Etrafta bütün tanıdığı imkanlarını, her şeyini kullanan insanlar. Allah'ın rızası için aynı gayreti göstermezlerse eli boş, gözü yaş, ahirete gitme ihtimalimiz var. Bu sevk meselesini insan iptal edebiliyor mu bazı meyilleriyle? Evet, edebiliyor. Bazen de öyle güzel kabiliyetlerle insan donatılıyor. Yolu da öyle çiziliyor. Yani benim rızam için bunu kullan kulum diye yolu da öyle çiziliyor. Ama o teçhizatı farklı yorumluyor. Ben bunu dünyaya kullanıp ilk bilmem ne olmam lazım diye yorumluyor. Bu sevki de manasız görüyor. Ya işte birileri gelmiş kitap okuyor, ne var bunda, istediğim zaman yaparım gibi görüyor. Kendi eliyle o sevki iptal ediyor. İşte iradeye tanınan alanda burası. Yani bizim içimizdeki meyillere göre Allah Azze ve Celle dostumuzdan nerede olduğumuza kadar hepsini yaratıyor. Ama o içimizdeki meyiller bu sevki iptal edebiliyor mu? Edebiliyor. Peki bu sevki iptal etmek etmemek çok önemli mi? Yani tabii ki de biraz bireysel yorum gibi olabilir ama hayatın anlamı bu değil mi? Allah için bir şey yapmak ya da yapmamak. Burası değil mi hayatın anlamı? Sadece inandım demek yetiyor mu? Allah biliyorum demek yetiyor mu? Evde ben lafızdan Kur'an okuyorum demek yetiyor mu? Bunlar yetiyorsa sahabe nereyi görememiş de fazla fazla iş yapmış? Haşa. Hazreti Ömer'in göremediğini biz mi gördük? Haşa. Bence öyle değil. Mesele anlaşıldı mı? Çok önemli mesele. Neden okuduk ikinci mektubu? Birinci mektupta üstadın nasıl istihdam edildiğini anladık. Sonra dedik ki tamam velizatlar istihdam ediliyor da ya bizim gibi normal insanlar, sonra da ona cevap bulalım diye ikinci mektubu okuduk. Karıştı mı? Buyurun. Evet, Hüsrev, Feyzi, Hafız Ali, Nazif gibi çok kardeşlerimizin geçen tarzı hayatları bu hizmet-i nuriyeye göre bir vaziyet verildiğini onlar hissettikleri gibi. İsimlere dikkat ettiniz mi? Yıldızlar geçidi gibi isim. Bir tanesiyle ilgili bir Kastamonu layıkasından cümle okusam. Şimdi Nazif demiş ya, Nazif'le ilgili bir cümle okuyayım. Evet, bazı ehli velayetin ileride talebesi olacak zatlar daha dünyaya gelmeden. Anneden önce ben bohçaladım diyor yani. Hissi kablel vukunun inkişafıyla keramet kârane keşfettikleri gibi Risale-i Nur'un talebelerinin mühimlerinden birkaç zat dahi zaman evvel bir hissi kablel vuku ile ileride Said ile alakadar bir surette bir nura hizmet edeceğini hissetmişler. İşte onlardan birisi Nazif'tir. Nazif Çelebi. Birkaç zat diyor ya, diğerleri Şamlı Hafız Tevfik'tir, Refet Barutçu'dur, Hüsrev abidir, ilahir. Yani onlarla ilgili de çok notum var ama şimdi okuyup sizi yormayın. Buyurun. Ben de çok has kardeşlerimde, hatta burada aynen tarzı hayatım gibi böyle bir nurani meyveyi vermek için tanzim edilmiş görüyorum. Hissetmeyen kısmı dikkat etseler hissedecekler. Problem nerede burada? Dikkatle farkında mısınız? Yani bizim geçmiş hayatımıza baksak bir şeyleri anlayacağız. Allah benden bunu istiyor diyeceğiz. Ama ya gün geçsin diye bakınca o hayat manalanmıyor. Tekrar söyleyeyim. Burada çocukluğu nasıl sevk edildim diye manalandıran olay hangi kelime? Dikkat kelimesi. Onunla da ilgili Üstad Hazretleri diyor ki, nazlanan ve istigna gösteren nazeninlerin, yani bazı mana var ama biraz nazlanıyor, böyle bir anda anlayamıyorum. Nasıl ben onu anlayabilirim? Onların mehirleri dikkattir. Çok güzel cümle değil mi? Nazlanan ve istigna gösteren nazeninlerin, o tülünü sana açsın diye mehirleri dikkattir. Akılla dikkat mi? Ve menzilleri dahi kalbin süveydasıdır. Karanlık kısmı, yani basiret kısmı. Aslında dikkati de görüyoruz ki aklın değil, latife-i Rabbaniye'nin bir özelliği. Çünkü kalbin süveydası diyor. Nice inanılmaz zeki arkadaşlarımız var, dikkatini toplayamıyor. Aklında mı sorunu var? Latife-i Rabbaniye'de sorun olduğundan dolayı dikkat toplanmıyor. Aklı kendisinde çok fazla zaten. Beslenmesi gereken yer Latife-i Rabbaniye. Dikkat problemi değil, nice dertler oradan çözülmüş ve yine çözülecektir. Buyurun. Ben kendim bütün hayatımın harika kısmını evvelce Gavs-ı Azam'ın bir silsile-i kerameti telakki ediyordum. Şimdi Risale-i Nur'un bir silsile-i kerameti olduğu tebeyyün etti. Eskiden Allah beni başka noktalarda sevk ediyor diye düşünmüştüm. Şimdi anladım ki sevk etmesinin sebebi Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi olduğu çok açık diyor. Farklı meyilleri varmış. Acaba Allah beni nerede kullanacak diye. Anlıyor ki Risale-i Nur gibi bir netice için teçhiz ve sevk edilmiş. Üstad Hazretlerinin istihdam edildiğiyle ilgili meseleleri yorumlaması inanılmaz. Bu arada istihdam sırrı çok önemli bir sır değil mi? Şimdi bir şehre gideceğim, bir şehre emir vereceğim tek başıma. Çok korkutucu bir olay değil mi? Bir şehre gidip diyeceğim ki artık bu şehirde domates yiyemezsiniz. Emri kim veriyor? Ben veriyorum. Sizce böyle bir güven olabilir mi bir insanda? Olamaz. Tek başıma
bir Mehmet olarak gideceğim bir şehre, artık domates yemeyeceksiniz, kaldırın sandıkları. Dinlerler mi beni? Ama sultanın mührüyle sultan beni istihdam etse, tek başıma bir şehri mum eder miyim? Ederim. İstihdam edilmenin, bir mühür ile görevli gibi gönderilmenin verdiği güven ve imani lezzet, halavetül iman hiçbir şeyde yok. Öyleleri var, cepheden kurşunun üstüne yürümüşler. Anlamışlar istihdam edildiğini. Demişler madem beni kullanıyor, şu an alması yani. Anlıyor musunuz demek istediğimi? İstihdam edilen bir insanın karşısına gelen hadiselerden korkmamasının bir sebebi var. Bizlerin henüz anlayıp göremediği ama onların kalplerinde devam et, mühür elinde. Mühür kimdeyse Süleyman odur hissini aldıkları bir mesele var. Üstad Hazretleri hayatında istihdam edildiğini en küçük meselelerde de yakalamaya çalışmış. Bir örnek vermek istiyorum. Üstad Hazretleri unutma ve hatırlamayla ilgili bazı hatıralar yaşar. Zübeyir abi de hayret eder. Üstadım yani çok enteresan, sen hiç unutmayacağın şeyler unutuyor gibisin. Ama bakıyoruz yani hatırlaması çok müşkül meseleler var. Onları hiç unutmuyorsun. Nedendir bu diye sorunca, kardeşim ben yatarken pencereyi açarım. Üşüyünce de kapatmak için kalkarım. O sırada neden kalktığımı unuturum. Halbuki İslam ve imana bakan bir mesele hiç aklımdan çıkmaz ve asla unutmam. Demek Allah bizi hizmette istihdam ediyor, unutturmuyor. Peki unutuyorsan hizmetin işlerini, kendi nefsimize bakan meseleleri pek unuttuğumuz olmuyordur değil mi? Peki unutuyorsan ya asıl yapılması gerekeni, okumaktır, vazifedir, sorumluluktur. İşte bu biraz korkutucu oluyor. Anladınız değil mi? Önemli bir mesele daha.